Yıkmaya mı, yapmaya mı geldin? Üst yönetim ziyaretleri. İster özel sektörde çalışın, ister kamuda. Hemen herkesin malumu veya çoğumuzun yaşamış olduğu bir tecrübedir. Üst yönetimden olan ya da işveren statüsündeki kişilerin gelip çalıştığınız yeri ziyaret etmesi. Eğer belirli bir büyüklüğün üzerinde bir iş yerinde çalışıyorsanız mutlaka tanık olmuşsunuzdur şunlara. Üst yönetici gelir, tabi gelmeden önce ya haber vermiştir ya da onun yapacağı ziyaretin bilgisini farklı yöneticiler iletmiştir. Herkesi alır bir telaş. Aman şunu halledelim, şunu sorarsa ne deriz, falanca iş tamamlandı mı, geçen şu şubede şunlara dikkat etmiş ya da şunları sormuş. Memduh Bey cin gibi adamdır, kimsenin bakmayacağı yerlere bakar. Vesaire vesaire. Herhalde konuyu anlamışsınızdır. Çünkü bu ve bunun gibi söylemlere belki de yüzlerce ekleme yapabiliriz. Peki telaş ne için fark ettiniz mi? Gelecek kişi için mi? Yani onun rütbesine olan saygı ya da ondan korku mu demeliyim bilemedim. Ama telaşın sebebi Memduh Bey mi? İş sebebiyle mi? İşin düzgün yürütülmesi yani görevin layığıyla yerine getirildiğini mi ispat ediyorsunuz? Son seçenek olarak da günü kurtarmak için mi? Büyük bir içtenlikle söylüyorum ki cevap biri hariç hepsi. Yani son dakika gösterilen o canhıraş çabanın işle yakından uzaktan alakası yok. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ziyaretin amacı iş değil ya da en azından yaratılan ima o değil. Bir kere patron ya da üst yönetici aslarının bulunduğu bir iş yerine istediği zaman istediği şekilde gider. Eğer ki amacı bağcıyı dövmek değilse. Rahatlıkla ve orada çalışanların gerilmesine yol açmadan istediği zamanda gidebilmelidir zaten. Bundan daha doğal bir hakkı yok. Peki o zaman önden haber vermeler, içtima aldırmalar nedir? Neden bir karşılama mangası hazırlanıyor? Sizler Memduh Bey'in çalışanları değil misiniz? Peki neden ondan korkuyorsunuz? İşte bu sebeple bir işletmenin çözmesi gereken ilk ve en önemli sorun iletişimdir. Eğer ki işletme sadece modern gözüksün diye tırnak içerisinde açık iletişimi savunuyor gibi gözükmek yerine en tepeden en alta iletişimi hem de temelleriyle beraber kurmuş olsa az önce anlattığım o sahneler asla yaşanmazdı. Şimdi diyeceksiniz ki patron ya da CEO geliyor. Tabii ki bir gerginlik olacak. Ben de size kocaman bir yanlış diyeceğim. Siz o patron ya da CEO için oradasınız. Daha doğrusu onların ekibisiniz. Sizin pozisyonunuz ya da göreviniz ne olursa olsun ya da gelen kişiyle aranızda kaç kademe olursa olsun siz onun için çalışıyor ve onun takımının bir parçasısınız. İnsan antrenöründen korkar mı? İnsan korktuğu bir hocadan ne öğrenebilir? Bir insan korktuğu biriyle aynı ortamda olmak ister mi? Aynı hedefe koşmak, aynı amaca hizmet etmek ister mi? Eğer işin içinde şeytani bir plan yoksa ki profesyonel iş hayatında yoktur, bu mümkün değil. Öyleyse ne olmalı? Ziyaretin amacı üzüm yemekse eğer bağcıya bulaşılmamalı. Yani ziyaretin amacı işin güzel yapılması ve güzel yapıldığını görmekse o amaç öyle kalmalı. Amaç performansın gelişmesini istemekse, verimlilik artışıysa ziyaretçi yanında getirdiği şeylerle buna katkı yapmalı. İlla ki tespit ettiği eksiklikler, noksanlıklar olabilir. Zaten hep daha iyisi olmayan ne var ki? İnsan gelişiyor ve değişiyor haliyle. Bilgi birikimi artıyor ve iş yapış şekli de değişiyor. Ve gelen üst yönetici, dünyada olan bu değişim bilgisine statüsü gereği en kolay ulaşan konumlardan birinde değil midir? Ve hal böyleyken, bu bilgiyi ekibine aktarmak yerine cebinden çıkardığı cezalandırma, işe son verme gibi silahı kullanıyorsa, kimse kusura bakmasın ama o işletmenin başarısızlığının birinci sorumlusu o yöneticinin ta kendisidir. Emin olun ki elinde sopa olan üst yönetim kadrosuna sahip işletmeler mutlaka başarısız olur. Bu başarısızlık ölçütlerini de birçok alanda tek tek tespit edebilirsiniz. Ya personel değişim hızları yüksektir ve kötü bir insan kaynakları yönetimine sahiptirler ve bu ünleri de piyasada her geçen gün artmaktadır. Ya kalitesiz bir eğitim departmanına sahiptirler, böylece verdikleri hizmet ya da ürettikleri ürünlerin kalitesi düşüktür. Ya iş yapış şekilleri kötüdür, performans ve verimlilik düşüktür ve maliyetleri yüksektir. Bu da işletmenin hayat amacı olan karlılığı öldürmektedir. Ya da bozuk olan iletişim altyapıları sebebiyle aslar üstleriyle iki kelime edemedikleri için yeni fikirleri üretemezler ve içeriden fikir çıkmadığı ya da çıkamadığı için de zamanla yeni fikirlere kapalı bir ortam kültürü oluşup
Önce rakiplerinin, sonrasında ise çağın gerisinde kalırlar. Kısacası ziyaretçi almaya değil vermeye gelmeli. İster üst yönetici, ister CEO deyin, ister genel müdür, ister patron ya da yardımcısı deyin adına. Kim olursa olsun ziyaret ettiği birimine bir şeyler katmaya giderse yaptığı ziyaretin anlamı da değeri de çok çok daha fazla olacaktır. Üst yönetici neden o konumda olduğunu korkutarak değil, bilgi birikimini paylaşarak ispatlarsa bir süre sonra göreceksiniz ki önce işi zevkle yapmaya, sonra işverene ve iş yerine bağlılık gibi motivasyonlara hızla ulaşılacak, sonrasında ise yükselen ve gelişen bir kurum kültürü oluşacaktır. Ziyaret aslını ve yaptığı işi görmek için yapılırken, orayla ilgili bilgi edinmek için yapılırken aynı zamanda oraya katkı yapmak için de yapılmalıdır sayın yöneticiler. O insanların sizin ekibinizin parçaları olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve her buluşmanızda nasıl daha fazla şey öğretebilirim, yaptıkları işin kalitesini arttırabilmek için ne verebilirim diye düşünürseniz emin olun ki görmek istediğiniz o performanslar bir bir ortaya çıkacaktır. Final olarak sözüm, sınav yapabilmeniz için önce bir şeyler öğretmelisiniz. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive to kill, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Loco, locomotive. Choo 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 choo.